Kaptanın seyir defterinden selam dostlar. Bu hafta sonu yükü boşalttığım yerde kaldım. Fabrika binası kaldığım yer. Dur bakayım, bunu çevirebilecek miyim? Neyse, birazdan çeviririm. Şimdi market vesaire ya da şehir bulabilir miyim diye haritalardan baktım. 2 yer vardı. Bir tanesi 4 kilometre. Bu tarafta kalıyor. Geldiğim yönde. Bir tanesi de şu an gittiğim yönde 1 kilometre. Bir de sahili var diye gördüm. Bir gölet var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Tabii ki yürüyerek. Yükü buraya boşalttım. Bu binanın tam arkasında arabanın olduğu yer. Burada güvenlik kulübesinde bir amca var. O beni bu tarafa yönlendirdi. Ulan benzin istasyonuna gittim, orada tekrar sordum. 4 kilometre dediler. Yemedi. Hava çok sıcak, 30 derece bugün. Dün gece 10 derece falandı. Velhasıl yürüyoruz, bakalım neler karşılayacak bize, hep beraber göreceğiz. Yalnız var ya, bir şey söyleyeyim mi? Mesafe kavramları bizim Türkler gibi Polonyalılarında. Abi 1 kilometre dedi. İmkansız yani. Bak böyle mısır tarlaları var. Geldim ya, burası bak. Zaten şimdiden 1 kilometre oldu. Nasıl 1 kilometre bunlar? Neyse, yürümeye devam. Yalan yok, Polonya'yı sevmeye başladım. Neden diyeceksiniz? Bak, Çek'ten girdim Polonya'ya. Yani buraya kadar 600 kilometreden fazla yol geldim. İnanın bir tane polis gördüm, o da Çek sınırından Polonya'ya girerken polis vardı sağ tarafta, dürbünle arabalara bakıyordu. Muhtemelen emniyet kemeri vesaire için. Yani oradan buraya kadar tek bir polis görmedim. Millet bok atıyor. Polonya işte şöyle, ben gitmekten çok korkuyorum, istemiyorum. Cart curt. Valla ben, iklim biraz tutarsız. Akşam çok soğuk olabiliyor. 10 derecelere düşüyor. Şu an yani 30'lu derecelerde sıcaklık. Onun dışında hava gayet açık. Yer yer böyle eser gibi yapıyor. Kandırıyor, esmiyor. Yürümeye devam. Bu arada kadının söylediği mesafenin 2 katını geldim şimdiden. Daha bir o kadar daha var neredeyse. Devam. Böyle tatlış tatlış bahçeli evler var. Arazisi çok geniş ülkenin. Yani nüfus vesaireye bakmıştım ama unuttum. Ya bakın, bu taraflarda hep böyle göz alabildiğine tarlalar, ormanlar. Evin güzelliğine bak. Ağaçların arasında kaybolmuş. Şimdi insanlar falan görür, rahatsız olur diye tam önünden çekemeyebilirim ama şöyle bak, otoparkı var. Ne kadar güzel. Neyse, şimdi görürler ayıp olur. Velhasıl hedefe doğru yürümeye devam. Böyle güzel ateş tuğlasından eski binalar var. Okul gibi duruyor. Evet, okul muhtemelen. Daha önce haritadan baktığımda burada böyle göl gibi bir şey vardı. Sanırım bak böyle çarşı pazar şeyleri var. Burası kilise. Dönüşte ben gezerim burayı. Burada da herhalde kilisenin misafirhanesi falan herhalde. Kocaman haç var üzerinde.
He, Don Katolik yazıyor. Bu bina da kiliseye ait muhtemelen. Böyle bir güzel yol çıktı karşıma. Görüyor musun bak. Her yerde bütün... arka tarafta su görünüyor bak. Göl var. Belki suya girenler falan vardır. Plaj gibi bir şey varsa bakıp göreceğiz. Yola devam. Abi çok güzel saray gibi bir şey var. Bahçeli kocaman ağaçlar var. Şurası ön kapısı gibi. Vallahi harika bir bina. Bembeyaz. Ne ara acaba burası? Yaklaşık 1 saattir yürüyorum. Bir insan normal şartlarda 4,5-5 kilometre hızla yürür. Bu hesapla minimum 4 kilometre. Şimdi haritalardan baktım. Gölün yerini gördüm. Orayı ölçtüm. Yaklaşık 1,6 kilometre diyor. Yani bugün minimum 10 kilometre yürüyeceğim gibi görünüyor. Hayır, otostop yapacağım, araba da geçmiyor. Herhalde gölün kenarında bir ben olacağım. Kimsecikler olmayacak. Bilmiyorum. Ortalık bomboş. Yine böyle gözünün alabildiğine tarla. Ya büyük bir gölü gördüm. Büyük bir aptallık yaptım. Ama burası gölün herhalde uç kısmı. Ben ortalarına doğru gitmeye çalışıyorum. Hani medeniyetin olduğu yere, market vesaire. Bir kafe, bir şey bulayım. Oturayım, bir su, kahve, bir şey içeyim. Aptallık ettiğim dediğim oydu. Suyu almadan çıktım yine ya. Daha önce Yunan'da da böyle yaptım. Bir günde 15 kilometre yol yürüdüm. Tek damla su içmeden. Suyu unutmuşum mal gibi. Ondan sonra dilim tahta gibi oldu. Ağzım dilim perişan oldum. Gene su almadan çıktım. Böyle bir yola çıkacağım zaman aptal bir telaş yapıyorum ya. Ha arkadaş, yürüyeceksin yani. Su olmadan olur mu? Her yerde de ısırgan otu var ha. Dün yemek yaparken çalı çırpının otun içine girdim. Ayaklarda tabii çıplak. Kapri var. Abi her yerimi daladı. Dur şimdi, bu uyuz olur bunlar. Karşıdan yaya geldiğini görünce kenara çekileyim de. Panik oluyorlar. Çünkü burada yürüyüş yolu da yok, bisiklet yolu da yok. Neyse, devam ediyorum ben. Abi cennet gibi bir yere geldim ya. Hala o medeniyetin olduğu göl kenarını bulamadım ama abi şurada gölün dibinde ağaçların arasında çok eski bir ev var. Müthiş bir şey ya. Şurada bir araba var. İnsan görürsem soracağım. İnşallah başka amaçla park etmiş bir araç değildir. Abi baksana, şurada devasa ağaçlar var ya. Bak, gövde kalınlığına bak. Arkada da var çok büyük bir tane. Bak nerede? Şu ve şu. Bakalım, gidiyoruz. Şurada insan görürsem soracağım. Bak şimdi çok enteresan bir şey gördüm. Kav mantarlarının büyüklüğüne bakar mısınız? Devasa. Bak bu tarafta da var bir tane. Balkon gibi resmen. Şu. Dur parmağımla. Şu bakın. Kav mantarı. Şu da öyle. Devasa büyük. Fotoğrafını da çekeyim. Daha net görünürse koyarım. Sonunda geldim.
Bak bu tarz böyle balıklar da varmış gölde. Yürüye yürüye canım çıktı. Bu böyle kuş türleri varmış. Böyle yılan çılan kurbağa varmış. Böyle susamuru, domuz, tavşan, susamuru diyorum, normal samur. Borsuk gibi. Burası beach gibi ya. İnşallah su mu bir şey bulurum ya. Dur bakalım, şöyle gideceğiz. Gerçekten beach gibi. Neyse. Böyle bir yer. Bakacağız şimdi daha. Sonunda göl kenarına geldim. Böyle bir plaj gibi yapmışlar. Şöyle biraz zoom açayım. Jet ski'ye binenler var. Kano yapanlar var. Böyle çomarını gezdirenler var. Baya böyle plaj gibi. Çocuklar için böyle oyun alanı var. Yemyeşil, gayet güzel bir yer. Çer'in çocuğunu alan günlük burada böyle hafta sonunu, gününü geçiriyor. Bakacağım şimdi şu taraflara doğru, şöyle şu taraflara doğru dolaşacağım biraz. Oraları da bir gezerim. Ne var ne yok. Sizin için tadını çıkarırım. Göl kenarına çöreklendim. Çok güzel ya. Böyle gölge tabi biraz daha hava güzel burada. Bak böyle jet ski ile gölde volta atıyorlar. Kano yapanlar var. Ben yanlış gelmişim. Ta şu karşıya kadar gittim. Orada bak bina var. Oranın çekmiştim videosunu sanırım. Ta o binanın oraya kadar gittim yanlışlıkla. Bütün gölün çevresini dolaşmak zorunda kaldım. Ya sağlam yürüdüm. 10 kilometre en az yürümüşümdür. Evet dostlar, bugünkü gezimizi burada noktalayacağız. Şimdi arabaya doğru dönüşe geçiyorum. Bayağı ciddi mesafe yürüdüm. Yani temizinden 10 kilometre daha dönüşüm var. Ama değildi, güzel yerler gördüm. Şimdi arabaya döneceğiz. Ondan sonra akşam yemeği falan derken günü bu şekilde noktalama planım var. Böyle arka tarafımın geldiğim yoldu burası galiba. Öyle tahmin ediyorum. Tam emin değilim. Buradan mı geldim, diğer taraftan mı? Açıkçası tam emin değilim. Velhasıl bu videoda böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arrivederci.